Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda salatalık turşusu hazırlayacağım. Kütür kütür, kıvamı, lezzeti yerinde olan, erimeyen bir turşu nasıl hazırlanır sizlere bugünkü videoda göstereceğim. 6 kilo salatalık kullandım. Yıkadım, bir tepsi içerisine aldım. 5 baş sarımsağın kabuklarını soymuştum. İnce bir şekilde doğruyorum. Kavanoz kavanoz salatalık turşusu hazırlayacağım. Bir tane 3 kiloluk kavanoz, 7 tane 1 kiloluk kavanoz kullandım tarif için. Bir tatlı kaşığı kadar doğranmış sarımsağı ekledim kavanozun içerisine. Bıçağın ucuyla salatalığı üzerine ufak delikler açıp kavanoz içerisine alıyorum. Sadece üzerindeki bu bölümünü elimle kopartıp kesinlikle baş kısımlarına bıçak sürmüyorum. Yanlış bildiğimiz bir yöntemmiş. Ben de hep uç kısımlarını keserek yapardım turşuyu ama bu sene bu şekilde hazırladım. Tadına doyamadım. Senelerce salatalık turşusunu saklamak istiyorsanız, aynı lezzette muhafaza etmek istiyorsanız kesinlikle baş kısımlarına bıçak sürmeyin derim. Gördüğünüz gibi sadece ufak delikler açıyorum. Çok içine girmeden. Kavanozları ara boşluk bırakmadan dolduracağım. Üzerine su eklediğimde yukarı kalkmasın diye salatalıklar ara ara üzerlerine gördüğünüz gibi doğranmış sarımsak ekleyip sıkıca bastırarak dolduracağım kavanozları. Pratik bir yöntem. Birebir uyguladığınızda lezzetli bir erimeyen salatalık turşusu hazırlamış olacaksınız. Tüm kavanozları aynı şekilde dolduracağım. Diplerine gördüğünüz gibi doğranmış sarımsak, içerisine bıçağın ucuyla deldiğim salatalıkları sadece baş kısımlarını elimle aldığım. Aralarına doğranmış sarımsak ekledim bolca. Ara boşluk bırakmadan 1 kiloluk kavanozları da dolduruyorum. Daha önce salatalık turşusu hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi öneriyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Son kavanozları da hazırlayacağım. Sıra geldi diğer malzemeler eklemeye. 3 kiloluk kavanozun üzerine 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. 1 kiloluk kavanozlara birer yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. 1 kiloya 1 yemek kaşığı kaya tuzu tam geliyor. Üç kiloluk kavanozun içerisine 3 çay bardağı üzüm sirkesi ilavesi yapacağım. Siz dilerseniz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Üç kiloluk kavanozun içerisine üzüm sirkesini ilave ettikten sonra sıra geldi 1 kiloluk kavanozları doldurmaya. Her kavanoza 1 çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Üç kiloluk kavanoza yarım limon suyunu sıkıyorum. Limon tuzu eklemeyeceğim. İçerisine taze limon sıkacağım. Birer kiloluk kavanozlara birer tatlı kaşığı kadar limon suyu sıkacağım. Tam ölçülü kolay bir tarif arıyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi öneriyorum. Benim kadar kavanoz kavanoz olmasa da bir kavanoz, 2 kavanoz denemenizi öneriyorum. Sizlere kavanoz ölçüsünde teker teker verdim. Üzerlerine
kaynamış su ilavesi yapıyorum. Kavanozun ağzına kadar çıkacak su. Salatalıkların üstünün iyice kapanması gerekiyor kaynar suyla. Gördüğünüz gibi 3 kiloluk kavanoza da kaynamış ocaktan aldığım suyu kavanozun ağzına çıkana dek dolduruyorum. Tüm kavanozları kaynar suyla doldurdum. Sıra geldi kapaklarını kapatmaya. Tüm kapakları sıkıca kapatmanız gerekiyor. Turşunun hava almaması gerekiyor. Turşunun kapakları hava aldığı zaman içerisindeki su biraz rengi bulanık olur. Bulanık olmasını istemiyorsanız kavanozların kapağının kesinlikle hava almaması gerekiyor. Bulanık olursa da fark etmez, bozulmaz. Sadece rengi bulanık olur suyun ama tadında hiçbir değişiklik olmaz. Gördüğünüz gibi alt üst karıştırdım ve 8 gün beklettiğim turşu karşınızda. 8 gün bekleyen salatalık turşusunu sıra geldi açmaya. Kütür kütür, lezzeti kıvamı yerinde bir turşu oldu. Sizlere de sesi kapatmadım. Göstermek için tatma şansınız olmadığından ne yazık ki sizlere ben yerken sesi açtım ve duymanızı istedim. Göz hakkınızı helal edin. Kusuruma da bakmayın. Kütür kütür yedim. Sadece nasıl olduğunu birebir göremeseniz de duymanızı istedim. Sesi kapattığımda duyma şansınız olmadığı için görsel olarak da sadece görüyorsunuz. İkram etme gibi bir şansım da yok. Keşke ikram edebilsem. Suyunu da görüyorsunuz. Üzüm sirkesiyle hazırladığım için sadece biraz üzüm sirkesinin rengi var. Gördüğünüz gibi üzerlerine de dökeceğim. Bolca suyunu. Kütür kütür, kıvamı, lezzeti yerinde senelerce kalsa, samimiyetle söylüyorum, senelerce kalsa bozulmayacak bir salatalık turşusu karşınızda. Sizlere kırıp sesi de dinletmek istiyorum. Birkaç kere kırıp gösterdim ve tadına da bakıp birebir sesi açtım. Duymanızı istedim. Ne kadar kütür kütür ve çıtır çıtır olduğunu. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel turşu tarifini dilimin döndüğü kadar sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, videoyu da beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kütürtüye ses verip dinlemenizi istiyorum. Söylediğim gibi göz hakkınızı da helal edin. Kusuruma bakmayın. Sadece sizlere nasıl olduğunu duymanız için sesi açtım. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Videomun altına yorumlarınızı bekliyorum nasıl olduğuna dair. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.